Tutankamon'un uzay taşı kolyesi. Dünyanın en gizemli yapıları olan Mısır piramitleriyle ilgili yıllardır süregelen uzaylılar yaptı teorisine bir destek daha geldi. Avusturya ve Amerikalı bir grup bilim adamı eski Mısır'ın en ünlü firavunu Tutankamon'un kolyesindeki taşın dünya dışı bir cisim olduğunu iddia etti. Bilim dünyası 1996 yılından bu yana Tutankamon'un mumyası ile birlikte bulunan kolyenin üzerindeki gizemli sarı taşın esrarını çözmek için uğraşıyordu. BBC'ye konuşan bilim adamları bu sarı taşın en eski Mısır uygarlığından bile daha yaşlı olduğunu, bu nedenle Mısırlılar tarafından yapılmış olamayacağını açıkladı. Uzmanlar taşın oluşumunun sadece bir atom bombası patlamasının 10 katı büyüklüğündeki ısıda gerçekleşmiş olabileceğinin de altını çizdi. Avusturyalı astrokimyacı Christian Kobel de taş dünyaya düşen dev bir meteor patlamasında ortaya çıkmış olabilir. Ancak şimdiye dek bu bölgede o büyüklükte bir meteor patlaması gerçekleşmedi şeklinde konuşarak iddiayı destekledi. Bu da taş başka bir uygarlık tarafından mı dünyamıza getirildi sorusunu akla getirdi. Mısır'ın efsanevi firavunlarından Tutankamon'un kolyesindeki taşların dünya dışından kaynaklanan bir patlamayla yeryüzünde oluşmuş bir cam olduğu düşünülüyor. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Medeniyetleri Müzesi'nde 1996 yılında araştırma yapan İtalyan arkeolog Vincenzo De Michel, Tutankamon'un sarı, yeşil renkli bir kolyesini incelemeye aldı. De Michel, değerli bir taş olduğu varsayılan bu kolyenin aslında camdan olduğunu ve Mısır uygarlığından dahi çok daha önce yapıldığını ortaya çıkardı. Bu tespit Mısır arkeologları arasında şaşkınlık yarattı. Mısırlı jeolog Ali Bereket de söz konusu camın doğada Sahra Çölü'nün gözden ırak bir bölgesinde kumun içinde karışmış şekilde bulunduğunu ortaya çıkardı. Tutankamon'un kolyesini süsleyen bu taşın nereden geldiği, kimler tarafından şekillendirdiği ise bir soru işareti olarak kaldı. Avusturyalı astronom Christian Kobel, söz konusu camın ancak çok yüksek bir sıcaklıkta meydana geleceğini, bu sıcaklığa ise yeryüzünde ulaşmanın mümkün olamadığını öne sürdü. Kobel camın uzaydan dünyaya geldiğini iddia etti. Ancak camın bulunduğu bölgede meteor düşmesine kanıt sağlayacak herhangi bir bulgu yoktu. Amerikalı jeofizikçi John Watson ise camın solüsyonunun Sibirya menşeli olduğunu öne sürdü. Watson, uzaydan gelen gök taşlarının daha önce gökyüzünde şiddetli patlamalara yol açtığını ve benzer bir patlamanın da Mısır çöllerinde gerçekleşmiş olabileceğini belirtiyor. İlk atom bombası için 1945 yılında yapılan denemelerde patlamalardan sonra New Mexico çölü kumlarında incecik bir cam tabakası meydana gelmişti. Ancak Mısır Sahra çölündeki kumlardaki cam tabakası atom bombası deneylerinin yarattığından çok daha kalın. Bilim insanları çölde atom bombasının etkisinden daha kalın bir cam tabakası yaratacak patlamanın ne olduğunu sorguluyor. Böylesine bir patlama ilk kez 1994'te Shoemaker-Levy kuyruklu yıldızının Jüpiter'e çarptığında meydana geldi. Hubble teleskobu bu çarpışmada Jüpiter'in atmosferinde oluşan şimdiye dek bilinen en büyük güneş topunu gözlemledi. John Watson, Güneydoğu Asya'da 800 bin yıl önce gerçekleşmiş doğal bir patlamada Sahra çölünde meydana geldiği düşünülen patlamadan çok daha büyük bir etki yarattığını ortaya attı. Patlamadan sonra 750 kilometre kareye yayılan bir alan yüzeyinde cam tabaka bıraktı. Patlamada herhangi bir krater deliğinin olmaması göktaşı ihtimalini de devre dışı bırakıyor. Watson bu patlama esnasında bölgedeki insanlar dahil tüm canlıların da ölebileceğini vurguluyor. Watson'a göre benzer bir olay Sibirya'nın Tunguska bölgesinde de gerçekleşti. Hatta Hiroşima'ya atılan bombanın da benzeri bir etki olmuştu bu. Sandia Ulusal Laboratuvarı'nda görevli Mark Bosluk, Jüpiter'i etkileyen söz konusu dev patlamayı süper bilgisayarda dünya için bir simülasyonunu yaptı. Bosluk, böylesine bir patlamanın yüzeyde 1.800 santigrat derece bir sıcaklık yaratacağını vurguluyor. Simülasyonda böylesi bir patlamanın Sahra çölünde bulunan ve Tutankamon'un kolyesini süsleyecek kalınlıkta bir camın da meydana gelebileceği ortaya çıktı. Simülasyonla ilgili olarak Bosluk şunları söyledi. Tutankamon'un kolyesindeki camın oluşması için atom bombasının tesirinin 10 binlerce katı bir patlamanın meydana gelmiş olması gerekiyor. Şimdi esas soru, bu şekilde ulaşacak patlamanın yeryüzündeki kaynağı nedir olmuştur.
Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.